Herkese Londra'dan selamlar. Bugün ilginç konularla karşınızdayım. Devlet sizden sakalınız uzun olduğu için vergi alsaydınız hissederdiniz. Ya da pencere sayınız fazla olduğu için, pencereleriniz çok büyük olduğu için, tuğla sayısından dolayı kullandığınız mum sayısı için. Bunların hepsi kulağa saçma geliyor değil mi? Ancak bunlar tarihte var olan vergiler. Hepsi 1600 yıllarda bu vergiler gerçekten halktan alındı. Şimdi size bugün bu vergilerden bahsedeceğim ama öncesinde kısaca o dönemden bahsetmek istiyorum. Böylece bu vergilerin neden alındığını daha iyi anlayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi 1600'ler İngiltere'sine bir bakalım. 1600'lerde İngiltere'de bildiğiniz güçler savaşı var. Bir taraftan kralla parlamento arasında bir güç savaşı var. Bir taraftan da Katolikler ve Protestanlar arasında. Ülkenin çoğunluğu Protestan. Kral James kendi gücünü arttırmak için parlamentonun da Katolik olmasını istiyor. Üniversitelerinde Katolik olmasını istiyor. Üniversitelerde de bu arada çok fazla Protestan var. Protestanları görevden alıp buraya Katolikleri atıyor. Buna itiraz edenleri de bir şekilde görevden alıyor. Parlamentoda da durum benzer. Buradaki Protestan olanları görevden alıp buraya Katolikleri atamak istiyor. Parlamentodaki Katolik gücü güçlendirmek, yani kralın gücünü güçlendirmek istiyor. Parlamento şu yüzden önemli. Kral tek başına karar alamıyor. Kralın aldığı kararı parlamentoda yüksek mahkemenin onaylaması lazım. Bu yüzden James kendi kararını onaylayacak, Katoliklerden oluşacak bir parlamento yaratmak istiyor. Görevden alabildiğini alıyor, geriye kalanlara da şöyle bir teklifte bulunuyor. Size bir teklifim var. Benim aldığım kararları onaylarsanız yüksek mahkemede, benim kararlarıma itiraz etmezseniz ben sizin bulunduğunuz konuma dokunmayacağım, burada kalmaya devam edebilirsiniz. Gelin anlaşalım diyor. Ancak yüksek mahkemede bulunan özellikle 7 kişinin ismi özellikle burada öne çıkıyor. Bunlar bunu kabul etmiyorlar. James de bunlar kabul etmediği için bu 7 din adamını tutukluyor. Bu arada bunların hepsinin 1600 yıllarda olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. James kendini güçlendirmek için kendi adamlarını, mümkün olduğunca Katolikleri ülkenin önemli kurumlarına yerleştirmek istiyor. Halkın çoğunluğu Protestan olduğu için zaten Kral James'i sevmiyor. Bunun yanı sıra Kral James'in açık açık Katolikleri kayırıyor olmasından dolayı Kral James'ten hoşlanmıyorlar. Öte taraftan bu 7 kişinin, 7 din adamının görevden alınıp tutuklanması adeta fitil ateşliyor ve Protestanlar Londra sokaklarını, İngiltere sokaklarında eylemlere, ayaklanmalara başlıyorlar. 1600 yılların sonlarına doğru İngiltere gerçekten en kötü dönemlerini geçiriyor. Bir taraftan iç karışıklıklar, bir taraftan zaten Katoliklerle Protestanlar arasında, yani Avrupa çapında en azından bir savaş var. Bir taraftan bununla ilgili sıkıntılar var. İngilizler gidip Hollanda'dan yardım istiyorlar. Kral James'i devirmesini ve kral olmasını istiyorlar 3. William's'tan. 3. Williams, Kral 2. James'in kızıyla evli. Yani bir İngiliz prensesiyle evli. O yüzden İngiltere tahtında hak sahibi. Ve 5 Kasım 1688 tarihinde 3. Williams İngiltere'yi işgal edip kansız devrim ya da muhteşem devrim diye anılıyor Protestanlar tarafında. 2. James'i deviriyor, kral oluyor ve İngiltere'de yeniden bir Protestan kral hakim oluyor. Yeniden Protestanlar hakim oluyor. Şunu belirtmem lazım. Sanki Katolikler böyle rüşvetçi, kayırmacı tarafmış da Protestanlar ve daha adil tarafmış gibi anlaşılmasın. Protestanlar da aynı şeyleri Katoliklere yapıyor. Katoliklerin üniversitelere girmesini engelliyor, parlamentoya girmesini engelliyor vesaire. Bu karşılıklı bir güç savaşı. 3. Williams parlamentonun gücünü kabul ediyor. 2. James'i deviriyor. Kralın yetkileri sınırlanmış oluyor. Mutlak monarşi aslında sona eriyor. Kralın yetkileri sınırlanıyor ve parlamento güç kazanıyor. Bu yüzden çok önemli. Parlamentonun yeniden kurtuluşu ve Protestanlığın İngiltere topraklarına yeniden hakim oluşu olan tarih 5 Kasım 1688. 5 Kasım'ın önemi ne? Daha önceki videoda görmüştük. 5 Kasım Guy Fawkes'un parlamentoyu yıkma teşebbüsünün sonlandırıldığı bir tarih. Yani parlamentonun kurtuluşu ikinci defa taçlandırılmış oluyor böylece. Bu dönem savaşların olduğu, bununla bitmiyor tabii ki. Savaşların olduğu, savaşlara bağlı olarak kıtlıkların olduğu bir dönem. Ve bunlar şimdi anlatacağım vergileri etkiliyor. Çünkü savaşlar için paraya ihtiyaç var ve para için de tabii ki vergiye ihtiyacınız var. Öncelikle kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu videoyu 2 farklı günde çekmekte zorunda kaldık hava koşullarından dolayı. O yüzden günlerden biri güneşli, biri karlı gibi oldu. Devamlılıkta bir sıkıntı olduysa şimdiden özür diliyorum.
Bahsettiğim bu hikaye çok büyük bir maddi açığa sebep oldu İngiltere'de ve savaşı devam edebilmek için paraya ihtiyaç vardı. Bunun için de yeni vergiler getirilmeye başladı. Bunlardan en meşhurlarından bir tanesi Protestan 3. William'ın 1696 yılında getirdiği pencere vergisi. Bu verginin olayı şu: eğer 10'dan fazla penceresi varsa evinizin 4 şilin vergi ödüyorsunuz. 20'den fazla penceresi varsa 8 şilin vergi ödüyorsunuz. Amaç da bu savaşın yükünü fakir halka bindirmekten ziyade daha çok varlıklı kesimden almak. Ancak bu vergi ilk geldiği andan itibaren çok büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Aslında bu vergi İngiltere'deki gelir vergilerinin temeli olarak görülüyor. İlk gelir vergisi gibi bir şey ama insan haklarına aykırı olduğu iddia edilerek çok büyük bir kesim tarafından karşı çıkılıyor bu vergiye. Tüm karşı çıkmalara rağmen bu vergi 155 yıl boyunca İngiltere'de geçerliydi ve bu vergi sağlık sistemine, mimariye, edebiyata, gündelik hayata, her şeye, hatta yüzyıllar önce olduğu halde bugünkü mimariye bile etki eden bir vergiden bahsediyoruz. En başta söylediğim gibi amaç biraz daha zenginlerden, varlıklı kesimden bu vergiyi almak. Savaşın yükünü biraz daha zenginlerden karşılamak. Bunu da şöyle düşünerek yapıyorlar. Zengin insanın evinin büyük olacağı ve daha çok pencereli bir evde oturacağı varsayılıyor. Bu belki kırsal alanda gerçek olabilir. Kırsal alanda bir karşılığı var. Ama büyük şehirlerde aslında hiç öyle değil durum. Büyük şehirlerde büyük evleri buradaki işçiler ve yoksul kesim kiralayıp hepsi birlikte yaşamaya başlıyorlar. Ama bu evlerin, büyük evler bir hane olarak görüldüğü için aslında mesela içinde evin belki 20 tane aile yaşıyor ama bunu bir ev olarak gördüğü için sistem buna vergi uyguluyor ve bu vergi aslında ev sahibinin ödemesi gereken bir vergi. Evet, bunda bir sıkıntı yok. Ev sahibi ödeyecek ama ev sahibi ne yapıyor? Pencereleri kapatıyor daha az vergi ödemek için ve bu pencereler kapatıldığında o evde yaşayan fakir halk bundan en fazla etkilenen kesim oluyor. Ya da kiraya pencereyi kapatamadı ya da kapattı ama hala o vergi ödemek istemiyorsa ne yapıyor? Kiraya zam yapıyor. Ve bundan yine en fazla bu büyük evlerde şehirde yaşayan, özellikle şehirde yaşayan işçi ve yoksul kesim etkileniyor. Bunun dışında da şöyle bir durumda söz konusu. Büyük evleri olan varlıklı insanlar tabii ki bu vergiden kaçmak için pencerelerini kapatmak zorunda kaldıklarında ilk kapattıkları pencereler en alt kattaki mutfak kesiminde ya da hizmetlilerin yaşadığı kesimdeki pencereler oluyor. Bu dönemde yoksul halkın çok büyük bir kısmının tamamen havadan ve gün ışığından mahrum, penceresiz evlerde çok uzun yıllar yaşamak zorunda kaldığı bir dönemden bahsediyorum. Bu gerçekten İngiltere tarihinde çok önemli bir dönem ve kötü bir ünü olan da bir dönem aslında. Ve doğal olarak bu kadar kötü koşullarda uzun yıllar yaşamak zorunda kalan bu insanların bağışıklık sistemleri çöküyor ve salgın hastalıklar daha fazla etki etmeye başlıyor. Tifüs, çiçek hastalığı ve kolerada artışlar var. Bununla ilgili yapılmış araştırmalar da var. O dönemde gerçekten bu hastalıkların çok arttığı söyleniyor. İnsanların bağışıklık sistemi düşüyor. Ölüm sayılarında artış var. Bunlar hatta dönem edebiyatlarında işte Charles Dickens'ın romanında temiz havanın ve gün ışığının bile paralı olduğu bir dönem diye bahsedilen bir dönem gerçekten. Nihayetinde 1800'lü yıllarda işçi sınıfı sanayi devriminden sonra güç kazanmaya başladığı, sendikalaşmanın güçlendiği bir dönemde işçi sınıfını en çok etkileyen vergilerden biri olduğu için 1851 yılında bu vergi nihayet sonlandırılıyor. 155 yıl boyunca İngiltere'de pencerelerden alınan bir vergi var ve başta da söylediğim gibi bu hayatın her alanını etkileyen bir vergilendirme sistemiydi ve 1851'de nihayet sona eriyor. 1851 tarihinde verginin kaldırılmasından sonra Hyde Park'ta kocaman, devasa, tamamen camdan oluşan bir sergi salonu yapıldı. Bu adeta pencerelerden vergi alınan dönemin kapanışını simgeleyen bir saray, bir anıt gibi algılandı ve insanların gerçekten hayranlığını toplayan bir saray oldu. Salgınların, savaşların olduğu zor dönemlerde hükümetlerin ve devletlerin aklına ilk önce vergi almak geliyor ve bu konuda da gayet yaratıcı olduklarını söyleyebiliriz. Sabun vergisi var, İngiltere tarihinde şapka vergisi var, mum vergisi var, duvar kağıdı vergisi var. İnanır mısınız? Gayet enteresan. Şömine vergisi var, tuğla vergisi var vesaire. Böyle geçmişte gelip geçmiş bir dönem uygulanmış bayağı enteresan vergiler söz konusu. Yakın zamanda, belki yakın zamandan bir örnek vermek gerekirse Margaret Thatcher döneminde Demir Lady diye bildiğimiz kafa vergisi getiriliyor. Ama bu vergi çok büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Özellikle İskoçya'da ve İngiltere'de çok büyük eylemler oluyor. Çok kitlesel katılımlı eylemler oluyor. Ve nihayetinde Margaret Thatcher istifa etmek zorunda kalıyor tepkilerden sonra. Yani bu vergi onun sonunu getirmiş oluyor diyebiliriz.
Yani sonuç şu. Vergi dediğiniz asla sadece vergi değildir. Arkasında çok büyük bir geçmiş, çok büyük bir tarih yatar. Ben İngiltere tarihiyle ilgili yeni bir şeyler okumayı, öğrenmeyi çok seviyorum ve bunları size aktarmaktan da gerçekten çok keyif alıyorum. Umuyorum ki siz de izlerken, dinlerken beğeniyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur. Bu haftalık bu kadar. Haftaya size güzel bir sürprizim olacak. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada adettendir, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.